Evet, Sürmele Manastırı'ndan gezi hikayelerimden herkese selamlar. Bugün Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Sümele Manastırı'ndayız. Evet, hem ilerleyelim hem Sümele ile ilgili sizlere ufak tefek bilgiler vereyim. Abi değişiyor bu. Yani Evet, Sümele Manastırı biraz önce de bahsettiğim gibi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi'nde bulunuyor. Doğası zaten yemyeşil, güzel bir yer. Daha önce birkaç kez geldik. Hep kapalıydı. Ziyarete kapalıydı. Ne zaman diyeyim, 2015 yılında burası bir tadilat alınıyor. 2021 yılında çok küçük bir bölümü ziyarete açılıyor. Yani tamamen açılmıyor. En son 2022 yılında tamamen ziyarete açılıyor. Yani bugün inşallah içeriye girip ziyaret edebileceğiz. O güzellikleri görebileceğiz diye düşünüyorum. Giriş kapısına bir varalım. Yani manastır içini ben de merak ediyorum. Bir görelim. Lazımlıkları dökmek, su taşımak. Evet, yollar bu şekilde. Daha önce geldiğimizde buralar taş topraktı. Şimdi baya bir merdiven yapılmış. ben gösterdim. Bekle, dikkat et. Acele etme.
Evet arkadaşlar, manastır. Manastır neydi? Tekrar bir hatırlatmış olayım. Manastır kendisini dine adamış olan rahip, rahibe gibi Hristiyan din adamlarının, din kadınlarının, yani kendini Hristiyanlığa adamış olan kişilerin gizledikleri, kendilerine gizledikleri bir yer. Hem dini eğitim alıyorlar kendilerini geliştirmek için, hem de buradaki almış olduğu dini eğitimleri diğer yerleşim bölgelerinde ki papazdır, rahiptir, rahibedir, bu tür kişilere aktardıkları kişi. Yani din eğitiminin alan kişileri, öğrencileri buralara getirerek bir yerde bunların can güvenliğini sağlama için bu tür yerler tercih ediliyor. Yani burası da girişte de fark ettikseniz kayanın yamacında oyulmuş. Buraya ulaşması çok zor. Böyle bir alan. Burada kayaların içerisi oyulmuş. Burada dini eğitim alan rahip, rahibe, din adamı, artık papaz neyse o kişilerin, öğrencilerin saklı gizli bir şekilde, can güvenliği sağlanmış bir şekilde dini eğitimlerini alabildikleri yer. Buranın yapım tarihi olarak 350-400, yani milattan sonra 350 ve 400. yüzyıllar, 400. yıllarda 350 ve 400 yılları arasında yapıldı tahmin ediliyor. Yani net bir bilgi de yok ama o yıllarda yapıldı. Şimdi şu şekilde bakarsak zaten yerleşim bölgesi, bu bölgede yaşayan kişilerin her türlü ihtiyacını karşılamak için mutfaktır, hamamdır, hamdır, konaklamadır, her türlü kiler, yani gıdalarını gizledikleri kiler, her türlü yaşamları için, yaşamını sürdürebilmeleri için gerekli olan her şey burada var. Fırınları, evet, şu anda bizim bildiğimiz gibi taş fırın burada yine var. Yani bu bulunduğumuz yer bir mutfak. Hem ekmeklerini hem yemeklerini, her şeylerini burada yapmışlar. Yani dediğim gibi 350-400. yıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Evet, şu anda Franksler görünüyor. Gerçekten güzel Franksler olmuş. Erol, MK, Yakup, yani güzel Franksler kalmış. Maalesef her yerde rastladığımız gibi Sümela Manastırı'nda da bu tür tarihi eserlerimizi, tarihi değerlerimizi yok etmede üzerimize hiç kimseyi tanımıyoruz.
Buranın ilk yapılışı 350-400. yıllar, yani milattan sonra 350-400. yıllar, 400. yıllar, 100 yıl demeyeyim artık, yanlış oluyor. 350-400. yıllarda yapılmış. İlk yapılışı bir kilise amacıyla yapılıyor. Yaklaşık 1000 yıl sonra da 1300-1400'lü yıllarda da burası manastıra dönüştürülüyor. İşte. Onlar da şey bak onlar da. Evet, burası şapel bölümü. Yani Hristiyan din adamlarının veya Hristiyanların ibadet yeri. Evet, biraz daha ilerleyelim. Ne söyleyeyim? Gel. Gel. Evet arkadaşlar, şöyle biraz da yukarıya çıkalım. İkinci kattan görünüm nedir ona bakalım. Evet, ikinci katta bu şekilde din adamlarının ve öğrencilerin kaldığı farklı farklı odalar var. Bu oralarda yaşamışlar. Şöyle biraz da ilerleyelim. Burada farklı bir şey yok. Biraz daha ilerleyelim. Diğer bölümlere de bakalım. Manzara zaten felaket. Aşağısı uçurum. Evet. Etrafa, evet. Ya manastırın görünümü de içeriden aynen bu şekilde. Kayanın iç kısımları. Biraz önce dolandığımız yerler din adamlarının, öğrencilerin kaldığı, yemeklerini pişirdikleri mutfaklar, kilerler, fırınlar falan.
Tam uç kısımda da yine gündüz eğitimlerin verildi. Bölümler var. Yani burası resmen kayanın içi oyularak yapılmış olan bir manastır. Biraz önce de söylemiştim. Yaklaşık 7-8 yıldır burası tadilattaydı. Kayaların düşmesi ziyaretçilere tehlike arz ettiği için burayı bir müddet ziyarete kapattılar ve kayalarda da görüldüğü gibi tel örgüyle yani kayadan boşanan küçük taş parçalarının aşağıya düşmesi engellenmiş. Evet, ön kısımdaki eğitim alanları da zaten bu şekilde. Evet, sol taraftaki binalar, eğitim salonları. Şu anda zaten biraz da elden geçirmişler. Sümela ile ilgili, tarihiyle ilgili video konferans demeyelim artık da video üzerinden bilgi veriyorlar. Evet. Arkadaşlar, manastırın durumu bu. Yıllarca gelmek, görmek istediğimiz manastır burası. Tarih olarak çok önemli. Esas ismi Meryem Ana Kilisesi, daha sonra Sümela'ya dönüşmüş buranın ismi. Yani Hristiyanlar anlamında önemli bir nokta, önemli bir manastır. Birçok Hristiyan dini adamın yetiştirildiği bir bölge burası. O açıdan önemli. Yani niye böyle kayaların arasına yapılmış diyecek olursanız, daha önceki yıllarda birçok savaşa maruz kalan ve her işgalci tarafından din adamlarının yok edildiği dönemlerde Hristiyanların da kendi din adamlarını korumak amacıyla bu Karadağlar'da vadinin içerisinde yaklaşık 300 metre yukarıda bu kayaların içerisine oyaraktan bu şekilde bir manastır imal etmişler, yapmışlar. Birçok dönem çağ atlamış ama hepsinde de hayatta kalmış. En son zaten 1860-1900'lü yıllarda da en son Osmanlı zamanında burası restore edilerekten orijinaline sadık kalarak restore edilmiş ve turizme kazandırılmıştır. Arkadaşlar, hemen karşımızda zaten yüksek dağlar, gelirken göstermiştik vadinin içerisine, vadinin yamacında bu şekilde bir manastır. Buradan da çok uzatmaya gerek yok. Artık manastırdan sizlere aktarabileceklerimiz bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle diyorum. Videomuzu beğenmeyi, takipte değilseniz takip açmayı, takibe almayı unutmayın. Hoşça kalın. Geçebilirsin. Oh
Bismillahirrahmanirrahim.